Herkese tekrardan merhabalar. Ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Bir püf noktası ile hamuru yağ gibi aşılan muhteşem bir tatlı tarifi vermek istiyorum. Herkes bu yöntemle kolaylıkla yapabilir. Tarifimize hiç bekletmeden hemen hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. Yarım çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıcak su, kolay açmasını sağlayan sıcak sudur. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet tam yumurta, 1 yemek kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu. Tüm malzemeyi homojen olana kadar karıştıralım. 3,5 su bardağına yakın unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Hamurunu yoğururken kullandığımız yarım çay bardağı sıcak su hamurumuzu çok kolay bir şekilde aşılmasına sağlıyor. Mutlaka sıcak su kullanalım. Hamuru tezgah üzerine aldıktan sonra pürüzsüz olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Hamurumu pürüzsüz hale gelene kadar yoğurdum. Silindir haline getirdikten sonra 8 eşit beze olacak şekilde keselim. Bezelerimizi yuvarlayalım. Evet, yuvarladığımız bezeleri un serpilmiş bir tepsiye alalım. Üzerine tekrardan un serperek hava almayacak şekilde kapatalım. En az 1 saat dinlenmeye bırakalım. 1 saat dinlendirdiğim bezeyi nişasta ve un karışımıyla oklava yardımıyla ince olana kadar açalım. Evet, bezeleri tek tek açmaya devam edelim. Büyütebildiğimiz kadar büyütelim. Evet, 8 bezeyi de açarak tezgahın kenarında bekletiyorum. Son bezemi de aynı ebatta olana kadar açıyorum. Üzerine ince şekilmiş ceviz serpiyorum. Oklavaya hafif bol olacak şekilde saralım. Kenarını katlayarak iki tarafından ittirerek büzgü yapalım ve oklavamızı dikkatli bir şekilde içinden çıkartalım. Evet, diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlamaya devam edelim. Ceviz yerine Antep fıstığı veya fındık da kullanabilirsiniz. Yufkamı da hazırlıyorum. Yuvarlak fırın tepsisine hazırladığım tatlıları videodaki gibi yerleştirelim.
Üzeri için 250 gram saf tereyağı, 1 su bardağı sıvı yağ ile karıştıralım. Tatlının her tarafına gelecek şekilde yağımızı kaşık yardımıyla dökerek gezdirelim. Eğer vaktiniz varsa 5 dakika tatlımızı bu şekilde dinlendirelim. Tatlımız fırına girmeye hazır. Fırınımızı önceden 170 dereceli alt üst ayara ayarlayalım. Fırının alt rafına tatlımızı alalım. Üzerine bir tepsi kapatalım. Tepsiyle 1 saat pişirmeye bırakalım. Dereceyi 20 dakika sonra 165 dereceye düşürelim. Şerbeti için 4,5 su bardağı içme suyunu tencereye alarak ısıtmaya bırakalım. Sıcak suya 4 su bardağı toz şeker ekleyelim. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Kaynamaya başlayınca dakika tutalım. 30-35 dakika orta ateşte kaynatalım. 1 saat sonra üzerindeki tepsiyi alalım. Dereceyi de 160 dereceye indirelim. Bir parça limon tuzu, bir parça da tereyağı atalım. Tereyağı şerbetimizin parlak olmasını sağlıyor. Limon tuzunuz yoksa şerek limon da sıkabilirsiniz. 30 dakika sonra şerbetin başından ayrılmıyorum. Kıvam kontrolü yapıyorum. Kıvam kontrolü yapıyorum. Kepçeden ağır ağır akmaya başlıyorsa şerbetimiz kıvam almış demektir. Hiç bekletmeden hemen 1 saat 30 dakika sonra tatlımı fırından çıkartıyorum. Isık ocağın üzerine alıyorum. Hiç bekletmeden sıcak tatlımıza kaynayan şerbetimizi dökerek verelim. Şerbetimizi 2 aşamada verelim. Yarısından fazlasını dökelim. Biraz bekleyelim. Şerbetin hepsini döküyorum. Sıra tepsimizi döndürelim. Tatlımız kısık ateşte şöyle 1-2 dakika ocağın üzerinde tutalım. Daha sonra ocağın üzerinden alarak kenara 1 saat şerbetin çekmesi için dinlenmeye bırakalım. Evet, gördüğünüz gibi şerbetin hepsini 1 saat sonrasında çekti. Servise hazırlayabiliriz artık. Üzerine Antep fıstığı serperek ikrama hazırlıyorum. Tatlımızı dilimleyerek servise hazırlayabiliriz artık. Evet, çıtır çıtır baklavamız yemeğe ve ikrama hazır. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.